Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Laos'ta devam. Şu anda Vang Vieng'deyim. Nerede, hemen harita üzerinde görelim. Burası Vientiane, yani Laos'un başkentine bağlı bir kasaba. Dün akşam geldim, hemen bugün motor kiraladım. Civarı gezeceğim. Yani enteresan bir yer. İlk izlenim olarak şöyle söyleyeyim, ben nereye düştüm dedim. Yolları falan göreceğiz hep birlikte ama çevresi yemyeşil, çok güzel gözüküyor. Haydi uzatmadan keşfe başlayalım. Burası kasabanın merkezi. Yani sağlı sollu sürekli kafeler, oteller, bir şeyler var. Yollar korkunç. Yani burası şu an yine asfalt iyi ama benim kaldığım hostelimin olduğu o ana caddeyi göreceğiz. Böyle yani. Ve onun dışında da buralarda hep mıcır genelde. Şurası bir asfalt yani. Ve ben bu karmaşayı da çok seviyorum. Sürekli değil ama arada böyle, bu da bir çeşni yani. Sevdim. Buranın da böyle bir değişik bir vibe'ı, enerjisi var. Ana yoldan saptım çünkü şu yol çok güzel gözükmüyor mu? Burası böyle nehire bağlanacak ama kenarından gidiyor mu, yol var mı? Şimdi gidip bakalım. Böyle bir yere çıktık. Hemen dediğim gibi nehre ulaştık. Burada bir sürü böyle yemek yenecek falan, bir şeyler içilecek yerler var. Ve nehir kenarından yol yok. Geri döneceğiz. Devam. Böyle bir yerlerde keyif yapacağız bol bol. Oo, nereden geçiyorsun? Ne güzel. Şurada hemen bir ilkokul gördüm. Tatlış veletleri göstereceğim size. Ne güzel yemyeşil yerdesiniz yahu. Oh, mis. Yollar yine yıkılıyor sevgili arkadaşlar. Yine yemyeşil olduk böyle. Oh, ağzım bak böyle yani, kulağımı falan varıyor. Müziğimi de açtım ve oynaya devam. Yol da daha da düzgünleşti. Mıcır kalmadı artık, asfalta döndü. Çok şirin bir köymüş burası. Böyle bakalım bu yol nereye çıkar. Patang buranın ismi zannedersem. Haritada öyle yazıyor. Şöyle şuradan devam edelim. Dağlar falan, şekilleri çok olağanüstü. Müthiş bir yere çıktım. Hazır mısınız? Nehirle buluşmaya çalıştığım bir yerlerden, ara sokaklardan girdim. Ve işte. Afiyet olsun. Ne yapıyorsunuz? Oo, ne? Ne anlatıyorsun? Gel. Of, dev gibisin. Bu ne heybet, bu ne güzellik. Vallahi yeriniz çok güzel, bana bakın. Yaşıyorsunuz bu hayata. Aa, benim motorun etrafını bastılar. Sen nesin? Ya sen nesin? Aman Allah'ım. Hey. Hey. Güzelim. Elim kolum dolu, şu eşyaları bırakayım da belki sevebilirim. Olmadı, teyzem hepsini kovaladı. Ama bu geri geldi. Gel bakayım sen. Seni birazcık sevebilir miyim acaba? Acaba korkar mısın benden? Hı? Yok ya, ürküyorlar, hiç kıyamam. Şurada biraz oturalım, hadi gelin. Aman. Aa, çok güzelsiniz. Lan bütün gün otluyorsunuz ha. Vallahi hayat size güzel. Şu bulunduğunuz ortama bak. Laos'la ilgili tekrar şunu söylemek istiyorum ki huzur var bu ülkede ya. Şu anda 2 yerine gittim daha. Burası tamam köy ortamı zaten. Köyler genelde şehirlere göre daha huzurlu oluyor tamam ama insanlar çok, ne bileyim, güzel gözüktü gözüme benim ya.
Çok tatlılar. Doğası zaten bir harika. Onun dışında da böyle ne bileyim mutlular ya. Yüzleri hep gülüyor. Ee, Eminim onların da dertleri, tasaları var. Bir sürü şeyleri ama yani bizim insanımız, yani Türkiye'de biz aşırı kaygılıyız. Yani şimdi kaygılı olmamız için bir sürü sebebimiz var diyeceksiniz. Var muhakkak ama hep vardı. Yani sadece bu döneme özel bir şey değil. Yani biz daha az kaygılı ya da daha çok kaygılı olduğumuz dönemler olur. Hep bir şeyimiz var yani bizim. Ee, Bilmiyorum, çok tatlı bir yerdeyim ya. Enerjisi o kadar böyle insana huzur veriyor ki. Ne var? Ne anlatıyorsun? Bir şey anlatıyorum burada. Allah Allah, benden çok çıkacak sesiyle. Mesela çok huzurluyum özetle burada olmaktan. Büyümek, gelişmek çok sorguladığım kavramlar benim. Yani hem güzel diyorum, bir sürü artısıyla birlikte geliyor ama yani bir sürü de eksisi var her şeyde olduğu gibi. Yani böyle akışında böyle süzüleceksin hayatta ya. Biraz öyle geliyor bana. Öbür türlü çok fazla açgözlülük ve hırs, yani insanın o doğasındaki o çirkinlikler ortaya çıkıyor. Yok yani hırsız bir büyüme, başkasına zarar vermeden bir büyüme, bencillik dışı bir büyüme göremiyorum ben. Böyle elindekiyle yetindin, kendine yettiğin bir hal. Güzel bir hal. Bunu şehirlerde yapamıyorsun. Köylerde bile yapamayabiliyorsun. Biraz da insanın içinde galiba ama ben böyle bir... Bu yani benim beklediğim. Zaten beklediğimi de yaşıyorum çok şükür. Ay, köyün içinde şöyle bir yer buldum. Bakın burada kimler var. Onlar da fotoğraf çekiyor. Onlar da insan tabii yani. İnsana değişik geliyor sadece. Şurada biraz nehrin içinde oturup takılalım. Hello. Şuraya geçiyorum. Çok doğal, çok şık olmuş efendim. Oh, ayakkabılarımızı da çıkaralım da geçelim şuraya ya. Suyun pırıllığı muhteşem. Yağmur sezonu olmadığı için şu anda böyle gayet temiz ve yüzülebilir kıvamda. Zaten bir sürü insan da yüzüyor. Hatta ne aktiviteler var onlardan bahsedeceğim. Çünkü genelde buraya gelenler belli şeyleri yapıyorlar hep. Nedir onlar? Bir oturalım anlatayım size. Oh. Oh, resetledi. Olabilecek en sakin yeri seçtim sanırım. Çünkü normalde mekanlar bayağı kalabalık oluyor. Öyle bilgi var yani internette. Belki sezon değildir çok ama sezon da aslında, bilemiyorum. Şimdi size nehirdeki aktiviteden bahsedeyim. Tubing dediğimiz böyle can simiti, yani simitler oluyor ya böyle tekerlek gibi. Onların üstünde nehir boyunca aktığın aktiviteler burada çok yapılıyor. Burada da var hatta, bakın ha. Şurada var. Bunlarla birlikte kiralıyorsun. Lakin ben yapmayacağım. Yapmıştım şeyde, Kolombiya'da yapmıştım. Videom var. Merak ediyorsanız nasıl bir şey olduğunu. Burada yapmayı düşünmüyorum. Burayla ilgili şöyle bir durum çok söyleniyor. Burası böyle gezginlerin uğrak yeri ama daha çok partileme amaçlı geliyorlar insanlar. Thank you. Oh, soğuk kahvem de geldi. Mis. Partileme amaçlı geldikleri için de çok fazla içip ondan sonra tubing yaptıklarında boğulanlar, boğulma tehlikesi geçirenler çok var. Artı burada yapılacak bir diğer aktivite lagunlar. Gideceğiz onlara. Bu lagunlara gidip orada böyle iplerle sallanıp atlayanlar falan, yine ölenler edenler olabiliyormuş. O yüzden böyle hani alkolü falan seviyeli, normal içmek lazım. Yani bir de akıntının şiddetlenebildiğini, ondan dolayı tehlike olabileceğini de söylüyorlar. Ama dediğim gibi biraz kendinde olmayınca başa gelen şeyler olduğu yazıyor internette. Çok bilgim yok. Ben de dediğim gibi yapmayacağım. Sadece izleyeceğim. Bakalım kahvemiz nasıl? Soğuk kahve söyledim. Çok iyi yapmışlar ya. Vay, aferin. Hiç beklentimin çok üstünde. Burada da o mavi çiçeklerden var, bakın. Bir de burada yaşanan, geçtiğimiz haftalarda çok üzücü bir olay var. Tam olarak bulunduğum kasabada yaşandı ama anlatacağım onu kasabaya döndüğümde. Artık ayrılıyorum. Kalktım. Şurada oturuyordum. Şöyle köprüden geçerken size hem balıkları hem de manzarayı göstereyim istedim. Kaynıyor, balık kaynıyor, görüyorsunuz.
Saati bayağı yapmışım. Gördüğünüz gibi güneş inmiş aşağılara. Mis gibiydi mis. Ama artık devam. Kendime harika bir yol buldum. Burada bir Blue Lagoon var, ona gidiyorum ama yani şu an bile 35 dakika gösteriyor, 1,5 kilometreyi. Herhalde yanlış söylüyordur diye umut etmek istiyorum. Araba seçili bir de, yani hani yürüme de değil. Yol bozuk diye mi bilmiyorum. Biraz daha devam edeceğim çünkü yol enfes. Aman ya. Böyle yol nehir boyunca devam ediyor. İleride bir köprü geçeceğim diye görüyorum. Onu da geçelim bakalım. Yakın sanki ya. Bu köprüden geçmem için 10.000 istediler. 1.6 ile çarpıyorduk. 16 lira, yani bir şey değil. 3-0 atıp çarpıyoruz. Gerçekten ücretli mi yoksa beni mi yiyorlar bilmiyorum diyeceğim ama burada yazmışlar. Devam. Abi çok iyi ya. Bak Blue Lagoon 4 diyor ya, yolu göstereceğim. Sağ diyor. Yol bu. Yani gidelim. Yol var madem. Yani sağım solum çiçek oldu. Böyle dar bir patika var. Yine sağımda işte nehir var. Çok iyi. Burada bir sürü Blue Lagoon var. 4 numaraya gidiyorum şu anda. Ben hangisi daha iyi nedir bilmiyorum. Gidip görelim bir. Ya motorla geçeceğim köprüye bak. Şaka mısınız? Oh. Ama ilerisi de bayağı, yani motor geçmiş, hep izler var. Geçeceğiz. Çok rahatmış ya. Ben de öyle görünce böyle çekindim falan. Ya motorum canavar, maşallah maşallah. Kelebekler, kelebekler her yerde, çiçekler, dağlar falan. Muazzam ya. 10.000 giriş ücreti varmış. Bir anda bir sürü insan çıktı ya. Ben hani kimse olmaz zannediyordum, öyle ıssız geldim. Evet, burası Blue Lagoon 4 arkadaşlar. Bahsettiğim hikayeler şunlar işte. Şununla şöyle iplerle atlıyorlar falan. Ha işte aksiyon olsun. Tabii burada şu an güneş kalmadı. Dağların arkasında kaldı. Biraz şu tarafa gidelim. Burada böyle bir şeyler de var. İçecek bir şey söyleyeyim. Mod bu. Ayaklar uzatılır. Şöyle manzaraya karşı keyif yapılır. Oh. Yakınlarda bir mağara görüyorum. Şimdi oraya doğru yola çıktım. Çok isterseniz ya. Çok böyle uysal durmuyorlar mı? Ya şuna bak ya. Ya şuna bak. Hey. Yol böyle devam ediyor. Sonra geri döneceğim biraz daha ve ana yola bağlanacağım. Ama biraz daha derinlere girelim. Tek elle sürmek hiç kolay olmuyor ama çekmek de istiyorum. Yol çok şey. Böyle işte yol. Çok iyi ya. Duralım. Böyle bir yere çıktı. Kafe var. Zipline var diyor ama saat geç diye herhalde hiç kimse yok etrafta. O yüzden devam. Dönelim hadi. Ve buradaki diğer aktiviteler, bakın böyle sıcak hava balonları. Bu saatlerde çıkıyorlar demek ki. Yamaç paraşütü var yine. Yok. Vang Vieng'de yok. Siz yeter ki gelin eğlenin diye her şeyi yapmışlar. Balonları görünce onlara doğru sürmeye başladım tabii ben. Bir Kapadokya değil elbette. Şimdi bu gördüğünüz nehirde işte bakın tubing dediğimiz olay bu.
Bununla süzülüyor arkadaşlarımız. Saat kaç olmuş? Evladım üşüteceksin ama yok. Yine bu tarafta da bir sürü görebilirsiniz. Kano yapanlar var ileride. Nehir boyunca bir sürü kafeler, işte böyle barlar marlar bir şeyler var anladığım kadarıyla. Ayrıca böyle hızlı teknemsi, sandalımsı neyse onun turunu da yapabiliyorsunuz. Pek çok alternatif var yani. Sen yeter ki nehir boyunca gitmek iste. Herkesler bu taraftaymış meğersem. Ben ters tarafa gitmişim. İyi yapmışım. O ayrı. Ama burası böyle bilmiyorum, akşamüstü özellikle daha da hareketleniyor olabilir. Ya da gündüz herkes buralarda tubing yapıyor, yüzüyor falan herhalde. Yarın bakarız. Yarın da buradayım tabii, yetmedi daha. Çok az yer gördüm. Biraz daha devam edeceğim ben böyle. Bu arada Laos'ta deniz yok ve iki büyük nehir var demiştim. Bütün coğrafyayı besleyen, hatırlarsanız Mekong ve Namsong Nehri. Bu nehir Namsong Nehri. Bir önceki şehrimizde yani Luang Prabang'ta her ikisini birden görüyorduk. İkisinin birleşimindeydi. Güneş ne güzel batıyorsun be. Burada gün batımı için geliyor insanlar demek ki. Burayı da görmüş olduk. Epey bir insan var. Balonlar falan, hem onları da izliyorlar tahminimce. Uca gidip bakalım ne görüyorlar. Hemen dağın arkasına batıyor burada. Ay güneşi yakalayacağım diye ne gittim ya. Batmadı ama bayağı yolun boyunca hala var. Devam. Artık burası son nokta. Aşağı doğru iniyor yol. Yakaladım. Hostele geldim. Motorumu bıraktım. Saat 7'de teslim etmem gerekiyordu. Yetiştim. Şimdi bir şeyler yemek için çıktım. Hemen yanımda böyle hostelin, yani kaldığım yerin hemen yanında böyle gece pazarı var. Onun içinden geçerek sonra bir şeyler yiyeceğiz. Artık acıktık. Laos style. Şunlar falan nelermiş bakalım. Laos'ta hayat şöyle kolay turistler için. Dolar da geçiyor her yerde. Otele gidip dolar verdiğinde sana kip para üstü verebiliyorlar. Ulaşım her şey çok rahat. Yani çok böyle sistemli, inanılmaz, müthiş falan öyle bir şeye zaten gerek yok. Çünkü bir Çin gibi kalabalık değil yani. Öyle bir teknolojik gelişmeye falan da ihtiyaç duymuyorlar anladığım kadarıyla. Yani çok rahat bir yerden bir yere gidebiliyorsun. Kendini inanılmaz güvende ve rahat hissediyorsun yine burada da. Yollar hep böyle bozuk. Burası merkezi yani aslında ama hep böyle toz toprak içinde. Burası bana şeyi hatırlattı. Kolombiya, Palomino'yu. Ama orası çok güzeldi yani kıyaslayacak olursam benim için. Kolombiya demişken Güney Amerika videolarımı da izlemediyseniz, merak ederseniz diye yani hatırlatmış olayım. Oynatma listelerim arasında var. Orada hem tubing dediğim o nehirde akma hikayesi de orada. Yani Güney Amerika listesinde. Ve o da Palomino'da yine. Hakikaten ha, orada da tubing vardı, burada da var. Enteresan. Orada da yollar böyle korkunçtu. Burada da böyle. Benziyor yani. Hostelime geldim. Burada bakın böyle ayakkabı çıkartıyoruz. İçeriye ayakkabıyla girmek yasak ama içeride bir ayakkabı dolabı var, oraya koyacağız şimdi. Böyle bir yer. Karşıda duşlar, tuvaletler var. Buraya ayakkabıları bırakıyoruz. Odamda dün yalnızdım şansıma. Kimse kalmıyordu. Bugün birkaç yatak dolmuş. Hemen sessizce içeriği de gösteriyorum size. Burası yatağım. Bugün de böyleli olsun dedim ya. Bu arada fiyat 140 TL. Kahvaltı dahil. Kahvaltıda pek çok seçenek var. Yanına meyve de getiriyorlar. Yaşa diyor yani, gel buraya bir ay çök diyor.
Bugün de yine evet yeni motorumuzla gezintilerdeyiz. Motoruma biri dıt 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 ötüyor. Neye ötüyor acaba şu anda? Hiç bilmiyorum. Böyle otomatik falan şeyler. Otomatik derken anahtar, anahtar, otomatik anahtar. Bana kızdılar. Bana kızdılar. Diyorlar ki haydi git. Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Bak başka da geliyor. Tamam. Burada bir Tamçang mağarası varmış. Şimdi ilk durak oraya geldim. Güzel gözüküyor, böyle büyük bir mağara. Bakalım kaç yıllıktır, nedir ne değildir. İçeride yazıyordur bir şeyler herhalde. Girişi bile o kadar şirin ki. Şu köprüyü geçeceğiz şimdi. Giriş ücreti 20.000 kip. İşte 32 lira gibi. Tepede bir yer görüyorum. Çekecek mi? Görüyorsunuzdur şu an herhalde. Bayağı zoomladım. Oraya mı gidiyoruz acaba? Buradaki nehrin üstünden geçen bütün köprüler o kadar derme çatma ki. Yani motorla geçerken mümkün değil, çekemedim. Çünkü anca kendimi dengede tutabildim. Yolları söylemiştim zaten çok bozuk diye. Ama gördüğünüz gibi hiç fark etmiyor. Yani turist akınına uğrayan bir yer burası. Her daim. Çünkü cennet ya, çok huzurlu. Defalarca kez söylediğim gibi. Şimdi hazır böyle yürürken size geçtiğimiz haftalarda burada yaşanan o üzücü olaydan bahsedeyim. Can sıkıcı bir olay ama bunu korkutmak için söylemiyorum. Sadece burada olduğum için ve olay burada yaşandığı için bilgi vermek amaçlı ve uyarı yapmak amaçlı söylüyorum. Hello. Sorry. Olay tam da benim kaldığım hostelin yanındaki hostelde gerçekleşiyor bu arada. Tamamen tesadüf, bilerek seçmedim orayı ama zaten bir önemi de yok açıkçası. Şu anda o hostel de kapatılmış durumda. Soruşturma devam ediyor. Olay ne? Ona da geleyim. Dünyanın farklı yerlerinden 6 turist kendilerine ikram edilen ücretsiz alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybettiler burada. Metanol zehirlenmesi yaşadılar. Böyle tatsız bir konuyu anlatırken neyse bir yandan doğayı çekmeye devam edeceğim size. Yani hostel başkaları da içti. Bizim hatamız değil diyor, reddediyor. Ama sonuçta hepsi aynı hostelde kaldığı için bütün şüpheler üzerlerinde tabii. Ve içeri gözaltına alındı birçok personel hostelde. Ve dediğim gibi şu anda da kapalı. Yani burada yapmak istediğim aslında uyarı şu. Açık içki, yani ikram edilen diye, bedava diye içki içerken dikkat etmek lazım. Belki hiç içmemek lazım, bilmiyorum. Buralar çok ucuz ve birçok gezginin uğrak yeri burası. Yani Asya turuna gelen, Güneydoğu Asya'yı gezen herkes buradan geçiyor. Bütün sırt çantalı gezginler ve ağırlıklı, dediğim gibi, bahsettiğim gibi partileme de yeri. Ama bunların hepsinden bağımsız bir olay tabii ki. Bu hiçbir şeyi ifade etmiyor. Sadece bilgi vermek için söylüyorum size. Maalesef işte böyle bir ortamda ücretsiz servisler de müşteri çekmek amaçlı bolca oluyor. Ben de biliyorum, yani Meksika'da mesela kızlarla böyle çıkmıştık hostelden arkadaşlar. Biz de 6-7 arkadaş falandık. Başka bir hostelde ikram vardı belli bir saat aralığında. Tekila shot ikram ediyorlardı kadınlara ücretsiz. Biz de içmiştik mesela, hiç aklıma bile gelmemişti. O yüzden yani bu alkolü çok tüketmekle falan da ilgili bir mevzu değil. Yani böyle hani şimdi hemen yorumları gelir, böyle yobaz yobaz yorumlar da gelir. Onlar gelip sinir bozmasın lütfen. Burada söyleyeceğim şey şu sadece. İçtiğimiz şeye dikkat edelim, abartmayalım. Güvendiğimiz insanlarla birlikte içelim, kapalı içki içelim. Bir hatırlatma oldu geride kalanlara. Bu arada nereliler? 2 Danimarkalı var, 2 yakın arkadaş. 2 Avustralyalı var, 1 Britanyalı, 1 Amerikalı var. 5'i kadın, 1'i erkek. Ve yine şunu eklemek istiyorum ki hosteller güvenli değildir gibi bir çıkarım olmasın bunun sonucunda. Hosteller son derece güvenliler. Sonuçta pasaport bilgileriyle giriliyor, insanlar birlikte kalıyor diye bu bir risk oluşturmuyor. Tam tersi güven ortamı sağlıyor diyebilirim, benim açımdan öyle. Herkes oraya dediğim gibi pasaportunu verip giriyor. Yani bir şey yapacak olsa zaten yakalanır. Sadece eşyalarınıza dikkat etmeniz, hani hırsızlık olabilir bazı yerlerde, onlara dikkat etmeniz lazım. Bu anlattığım aha işte bak hostelde neler olmuş falan deyip de sizi ürkütmesin. Ben seyahatime hala hostellerde kalarak devam ediyorum. Düşük bütçeli seyahat etmek istiyorsanız hosteller en iyi çözümler. Sadece dikkat edeceğiz diyor ve
bu muhteşem ağaçların, bu güzel suyun kenarında bu mevzuyu kapatıyorum ve mağaramıza doğru yürüyoruz. Haydi bakalım. Şurada biraz oturacağım. Biraz böyle kuş sesi falan, su sesi dinlemek istiyorum. Bakalım. Hello. How much is it? 40,000. Okay. 40.000. Alıyorum bir tane ya. Keyif yapalım. Okay, one please. Afiyet olsun o zaman. Şifa. Öncelikle bu gördüğümüz merdivenleri tırmanacağız. Ne güzel, sabah sporu. Hemen merdivenlerin tepesine böyle oturma alanı yapmışlar. Manzaram da bu. Nehri de görüyoruz, yeşilliği görüyoruz, merdivenler böyle geliyor daha. Şöyle. Girelim. Burada zarar vermeyin diyor içeride. 1 milyon kip cezası var diyor. Sigara içilmez levhaları falan. Ve tabii ki yine Budist izler göreceğiz içeride. Tamçang mağarası 19. yüzyılda buraya saldıran Çinli akıncılara karşı yerel halk tarafından sığınak olarak kullanılmış. Chang kelimesi Laos dilinde soğuk anlamına geliyormuş. Mağaranın içinde zaten genelde mağaraların içi soğuk olur. Ama mağaranın içindeki bu serin hava bu dönemde burada saklanan insanlar tarafından hatırlanmış ve öyle isimlendirilmiş. Bu doğal klima etkisi yüzünden de pek çok hem yerel halk hem turistler falan burayı çok sık ziyaret ediyormuş. Ayrıca etrafındaki alan da gelirken gördük doğal kaynak sularıyla ünlüymüş. O yüzden de buraya hem halk hem turistler böyle serinlemek amaçlı çok sık geliyorlarmış yüzmeye. Merkezden ben buraya çok rahat geldim. Yani motorla 10 dakika sürmemiştir herhalde oldukça yakın kaldığım alana. Mağaralara girmekten korkanınız var mı? Böyle klostrofobisi olanlar belki rahatsızlık duyuyorlardır. Kapalı alan falan. Oo, şuradan bir pencere var. Yo, hatta açık bir alan var. Oley. Önce şuradan bakalım. Buradan dışarı çıkılıyor. Galiba aşağıdan gördüğümüz yere çıkacağız şimdi. Ve evet, Budizm etkilerini görmemiz tabii ki de çok normal yine burada. Dışarı çıkalım, manzaramıza bakalım. İçerisi çok tatlı serin ama içeriden dışarı çıkınca burası da çok tatlı sıcak. Yani hiç üşütmeyen, terletmeyen harika bir havası var ya. Sadece damlayan suların sesi. Ve burada bitti. Evet, daha ileri gidemiyoruz. Buradan ayrılmadan önce şu doğal kaynak suyuna da bir bakalım. Çalışma var şu an burada. Yani iş makinesi hiç olmadı şu karede ama. Gidiyoruz, devam yola. Şu geçtiğim saçma sapan köprüyü göstermem lazım size. Yani bu Old French Köprüsü gibi, Luang Prabang'daki gibi de değil. Neden biliyor musunuz? Böyle ortadan döşemişler ama bak şuralarda, yan zeminlerde koca koca boşluklar var. Buradan göremiyoruz ama geçip gösteremeyeceğim size. Yani mesela şu boşluğun çok daha büyük. Yani düştün mü sağlam düşersin, öyle diyeyim. Müthiş ya. Yollar enfes. Şu an lagunların en bol olduğu bölgeye doğru yolculuk yapıyorum. Etrafı size bir göstereyim. Oldukça fazla tuk tuk gidiyor bu yolda. Artı bizim ATV'lere benzeyen, isimlerinin ne olduğunu bilmediğim
Açık araçlar var, onlardan gidiyorlar deli gibi. Yaldır yaldır geliyorlar bakın. İnanın durup çekmeye tırsıyorum şu anda. Her an üstüme koşarlar mı diye. Beni kovalamıştı ya boğa. Ama size de göstermek istedim. Buffalo mu bu arkadaşlar? Galiba. Yollar çıldırdı. Şu jungle'ı bir yaklaştıralım şöyle. Ya bütün dağın üstü böyle yemyeşil, yani dağ fışkırıyor, yeşil fışkırıyor her yerde. Etrafımda sürekli tarlalar, nadiren evler olmaya başladı böyle, ama onlar da çok şirin küçük evler. Böyle değişik değişik koca yapraklı bitkiler, çiçekler bir sürü. Bak burada beyazlar var mesela, ama böyle pembeler, sarılar falan. Deliriyorum ya, deliriyorum. Bak şimdi hemen önümdeki şu uçan güzele. Ay, hayvanlar alemi. Durdum izliyorum, yani bu izlenmeyecek gibi değil. Neye bakıyorum bakın. Işık öyle bir süzülüyor ki aralarından. Umarım benim gördüğüm şekilde görebiliyorsunuzdur. Ben çekerken hiçbir şey göremiyorum. Parlıyor çünkü. Kuş seslerini falan alıyor mu acaba? En uzaktaki Blue Lagoon'u seçtim. İşte ona da varmak üzereyim. Bir 5 dakikam kaldı sanırım. Şimdi düzgün yollardan ayrıldım artık. Böyle bozuldu yol. Evet, bir şey demeyeceğim. Gösteriyorum sadece. Ne kadar daha gideceğiz bakalım. 3 dakika diyor ama etrafta hiç hareket görmüyorum. Yol iyice böyle gölgeye düştü. Dağın arkasında kaldı çünkü güneş. Hala gidiyorum. Hala hiçbir hareket yok. İleride bir tabela gördüm. Oley. Geldim burası, ama ücret istiyorlar tabii ki, 20.000 normal olarak, ama çok gölgede kaldı. Şansımı yolumun üstünde bir de 3 numaralı lagun vardı, orada deneyeceğim. Çünkü yani gir çık olacak, boşuna para vermek istemiyorum. Devam ediyoruz. 3'e saptım şimdi. 3'e gidiyorum, bakalım orası güneş mi? Durup size böyle kareler gösteriyorum ama durup. Umarım keyif alıyorsunuzdur ya. Keşke giderken daha tabii hissedersiniz o zaman, ama ya ne yapayım? Çok güzel. Çekmeden de duramıyorum. Görün istiyorum. Giriş yaptım. Burası da 20.000. Güneşli harika dedim ama ileride şurada mekan. Yani gölgede orası da. Olsun, dinlenelim artık ya. Saat kaç bakayım? 3.30 oldu. Yani durmadım gibi bir şey bugün. Böyle yol çok iyi dedikçe bu yavrular otluyor hala. Bu arada az önce inanılmaz saçma bir şey oldu. Ya olacak iş değil, gerçekten görülmez kaza. Ana yolda giderken hızım da böyle 45 falandır herhalde. Drone çarptı bana ya. Drone çarptı ya. Drone çarpar mı bir insana? Ödüm koptu. Yani böyle vız diye bir ses duydum. Bir kere hayvan sandım önce ve dev gibi bir şey, anlayamadım hızla giderken. Çarptı, böyle ne oluyor dedim, durdum. Arkama döndüm, arkamda bir çift böyle kalmışlar. Dikkat etsenize diye böyle sinirlendim önce. Sonra baktım o kadar üzgünler ki. Böyle koşarak yanıma geldiler falan. İyi misin, yüzün nasıl, yani yüzüme çarptı diye görmüşler. Omzuma çarptı. Yok dedim, tamam sakin olun, her şey yolunda. Ben çok korktum sadece falan dedim. Kız şoktaydı ama böyle. Kıyamam. Yani görünmez kaza ama çok saçma. Mekana geldik.
Burayı hostelden de tavsiye ettiler. 3 numaraya git diye. Bilmiyorum diğerleri nasıl. Hepsi genel olarak birbirine benziyor. Gayet pırıl pırıl su. Ben yüzmeyeceğim ama biraz oturacağım. Dinleneceğim, keyif yapacağım şurada. Mekana yine herkes çıkarken giriş yapıyorum. Çok iyiyim bu konuda. Yani sakinleşmiş oluyor, ortalık iyi oluyor. Ya böyleli bir yer işte. Oh. Herkes burada oturuyor genelde. Ha bakın şöyle zipline falan yapıyorlar. Ay çekemiyorum. Elimde içeceğim var. Ben şuraya geçeceğim daha sakin. Çünkü ukulele çalmak istiyorum biraz. Çalarken bize de kaydet de göster, dinlet diyenleriniz oluyor bazen. Ya daha o kadar olamadım işte ucundan ucundan gösteriyorum. Sonra birileriniz diyecek ne biçim sesin var diye diyenler olmuştu zamanında. Kulaklarınızı tırmalamayalım. Ama bence o kadar da kötü değilim yani. Sadece iyi değilim daha. Çok güzelsiniz. Bir kenara kaymanız gerekecek ama ben geliyorum. Gökyüzü yine çok hareketlendi. Her çeşit alet uçuyor havada. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın, olur mu? Bir sonraki videoda görüşürüz. Öptüm.